Annem harika bir kabak yemeği yaptı Aysel Sultanım. Anacığım pek beceriklidir. İnanılmaz lezzetli ve yapımı da bir o kadar kolay bir yemek. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenen elleriniz para görüvesin inşallah. Çok düzenlisiniz, titizsiniz diyenler oluyor. O yüzden videonun sonuna kadar ara ara mutfaktan kesitler de ekledik. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğeniler az geliyor. Neden beğenmiyorsunuz? Ben çok üzülüyorum. Annem bir adet soğanı yemeklik doğradı. Tencerenin içerisine zeytinyağı döküyor. Üzerine doğradığı soğanları ekleyecek. Tabii ki de sevgisini de katıyor. Sevgisi olmazsa olmaz. Biliyorsunuzdur, aranızda bilenler olabilir ama yeni katılanlar için Aysel Sultanım yemekleri yapıyor. Ben seslendiriyorum. Ben aslında yeğeniyim ama o benim annem. Benim annem rahmetli oldu. Beni Aysel Sultanım teyzem büyüttü. Çocuklarından üstün tuttu beni, hiç ama hiç ayırmadı. Hem anne oldu hem baba oldu. Sadece annem rahmetli oldu yani. Annem de babam da Aysel Sultanımdır benim. Bu arada bana okuma yazma öğren, şiveni hiç beğenmiyoruz. Siyon öğren diyenler için ben şivemi çok seviyorum. Antalya'da doğup büyüdüm. Akdeniz Üniversitesi 4 yıllık maliye mezunuyum ama bu şiveyi çok seviyorum, o yüzden konuşuyorum. Rabbim ne güzel nimetler vermiş, bunları değerlendirmek lazım. Annem çiçek bahçesi gibi bir yemek yapıyor. Kıl biberleri de ince ince doğradıktan sonra soğanın üzerine ekliyor ve biraz karıştıracak. Domates de olmazsa olmaz ama tam yaz domatesi çıkmadığı için böyle domates kullanacak, bir de geçen yazdan yaptığımız kışlık domates sosundan kullanacak. Onun mis kokusu bir başka oluyor gerçekten. Bakın, ocakta değil, tenceremiz tezgahın üzerine duruyor. Herhangi bir kavurma işlemi yapmayacağız. O yüzden bu yemek çok hafif ve lezzetli oluyor. Yazın vazgeçilmez yemeklerden, mutlaka deneyin derim. Kendi buharı ile beraber pişecek. Su da eklemeyeceğiz. Pişirme kağıdı kullanacağız. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin. Çünkü çok püf noktalarını söyleyeceğim. Herkes emek ve malzeme harcadığı için tüm püf noktalarıyla paylaşmayı istiyorum. Annem öyle söylüyor. Yani ben seslendirme yapayım dedim. Annem de olur kızım dedi. Hiçbir şey söylemedi. O yüzden ben yapıyorum. Domatesin ardından kabaklarımızı şöyle küp küp doğruyor. Bu kabakları ben çok seviyorum. Yani böyle çıtır çıtır oluyor. Elime alıp yiyorum bile, yani böyle çiğken. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Annem sanat eseri gibi kat kat, renk renk bir yemek yapıyor. Gerçekten çok özeniyor. Mutfakta zaman geçirmesini çok seviyor. Ben de onu izledikçe yemek yapasım geliyor. Ondan öğrendiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Soğan, biber, domates, kabak ve pirincimizi ekliyor. Üzerine tekrar kabak ve domates sosu ekleyecek. Gerçekten çok lezzetli ve şifa deposu. Doktorların reçeteye yazamadığı bir yemektir bu. Gerçekten sizlere de tavsiye ediyoruz. Aysel Sultanım hazırlıyor. Biz 3 kişi olduğumuz için 3 adet kabak kullanıyor annem. Siz malzemeleri arttırıp veya azaltabilirsiniz. Buradaki amacımız yemeğin yapılış biçimini sizlerle paylaşmak. Gerçekten bu kabak yemeği favoriniz olacaktır. Pişirme kağıdıyla kapattığımız için kendi buharıyla pişecek. Ama önemli bir püf noktasını az sonra söyleyeceğim. Annem kabaklara doğrayıp üzerine domates sosu ekliyor ve yayıyor üzerine. Sevgisini de katıveriyor tabii ki de. Aman ya Rabbim. Yemeğe başlamadan evvel kızım 2 yemek kaşığı pirinç ıslat da yemeğe katıverelim dediydi. Onları ıslattım. Pirinci mutlaka önceden ıslatıyor annem. Pişme süreleri eşitleniyor. Kabak hani hemen pişer ya, pirinç geç pişer. O yüzden suda beklettiği için pişme süreleri eşitleniyor ve lokum gibi erimeden pişiyor. Yani tüm püf noktalarını size aktarmak istedim. Domatesi koydu, kabağı koydu. Kat kat lezzet, gerçekten harika. Üzerine de nanemizi koydu ama onu dekor olarak koydu. Tekrar aldık, onu sonradan ekleyeceğiz. Ocağımıza aldık. Anacığım göz kararı tuzu serpi veriyor. Üzerine serpe serpi verdi.
pek lezzetli olacak. Artık nasıl sabredeceğim bilmiyorum. Su kabağı bozar. O yüzden su eklemiyoruz. Tam bir yaz yemeği, kabak yemeği. Üzerine pişirme kağıdı kapatıyor ama pişirme kağıdını yuvarlak kesti annem. İsterseniz o videoda gelebilir, bir sonraki videolarda nasıl kestiğimiz. Gerçekten hiç kolay olmuyor. Ben kaç kez denedim, sonrasında öğrenebildim. Bu arada Peygamber Efendimiz kabak ve kabak yemeğini çok seviyormuş. Yani bunu da söylemek istedim sizlere. Kısık ateşte pişireceğiz. Hiç su eklemediğimiz için kısık ateşte pişiriyoruz. Sebzeler sulanacak çünkü. Annem bir karıştıracak, sonrasında hiç karıştırmıyor. Kapağını açıp da piştikten sonrasında karıştıracağız. Pirinçleri önceden ıslattığımız için kabaklarla birlikte pişiyor. Bu arada videomuzun içerisinde evimizden kareler de koydum. Çünkü farklılık olması amacıyla, sizleri sıkmamak, değişiklik olması amacıyla, tamamen gösteriş değil, yani iyi niyetli bir şekilde paylaşıyoruz. Yani daha çok ben koydum. Bunları annemin de haberi var. Tabii ki de Aysel Sultanım hazırlıyor. Bu arada masamızdaki kurabiye tarifi de kanalımızda mevcut. Bugün paylaştık. Göz gezdirirseniz çok sevinirim. Onu ben hazırlıyorum. İçine sevgimi de kattım. Aysel Sultanımın tarifi. Umarım beğenirsiniz. Annem gerçekten bana çok şey öğretti. Ona minnettarım. Allah razı olsun. Beni evlatlarının üstün tuttu. Kimselere ezdirmedi yani. Ağladıysam ağladı, güldüysem güldü. Gerçekten hani ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz deniyor ya. Gerçekten anneler evlatlarını çok başka seviyor ve gerçek bir sevgiyle seviyor. Bazen evlatlar bile annesini o kadar sevemez diye düşünüyorum. Anneler çok daha başka seviyor yani. Nasıl biz üzülürsek üzülüyor, ağlarsak ağlıyor. Gerçekten ben mesela Aysel Sultan'ı çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Rabbim onu bana bağışlasın inşallah. Ayrıca kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. 100.000 abone olursak Aysel Sultan'ım konuşma yapacak. Gerçekten annem yaşıyorken 100.000 abone görmeyi çok istiyorum. Plaket gelecek inşallah. Yani destek olursanız çok ama çok seviniriz. Ayrıca sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Paylaşım da çok önemli bir detay. Daha fazla kişiye ulaşmamız için, yani tabii ki de herkes emek ve zaman harcıyor. Biz de öyle. Sizler de izliyorsunuz. Göz hakkınızı helal edin lütfen. Annem kabak yemeğimizi tabağımıza koyduktan sonra üzerine doğradığı nanemizi ekleyecek. Gerçekten misler gibi koku veriyor. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Şükürler olsun, soframıza bereket olsun inşallah. Çok konuşuyorsunuz diyenler olabiliyor. Ben severek konuşuyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Sessiz de izleyebilirsiniz. İyi veya kötü yorum yapan herkese çok teşekkür ederiz. Bugünlük de bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Yarın bakalım hangi tarif gelecek. Eğer istediğiniz tarif olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.